Sessiz adımlarıyla yüzyıllardır bizimle yol alan bir yol arkadaşı. Tarihin tozlu yollarında yük taşıdı, savaşlarda cepheye gitti, dağları ve çölleri aştı. Ama çoğu zaman insanlar tarafından yanlış anlaşıldı ve yıllarca küçümsendi. Aslında o, inanılmaz hafızası, güçlü yön duygusu ve yorulmak bilmeyen yapısıyla gerçek bir hayatta kalma ustası. Ve şimdi zekası ve kararlılığıyla yeniden değer görüyor. Tüm dünyada binlerce çiftçi aynı kararı veriyor. Silahlarını satıyorlar ve bir eşek satın alıyorlar. Evet, bu kulağa tuhaf gelebilir ama bu hayvan düşündüğünüzden çok daha fazlası. Yani bugün hala dünyanın en zorlu coğrafyalarında insanlar ona güveniyorsa sebebi bir tesadüf değil. Efsaneleri, yetenekleri ve tüm yanlış algılarıyla birlikte bu sıra dışı canlıyla yani eşeklerle tanışmaya hazır mısınız? Her yıl çiftlikler vahşi hayvanların saldırısına uğruyor ve bu saldırılar çiftlik sahiplerine oldukça ciddi zararlar veriyor. Çiftlik sahipleri ise hayvanlarını korumak için yüksek çitler inşa ediyor, etkileyici silahlar alıyor ve en güçlü köpekleri kullanıyorlar. Ama eninde sonunda tüm bu çabalar yetersiz kalıyor. Öyle ki 1988 yılında yalnızca Teksas'taki çiftçiler yırtıcı hayvanlar yüzünden tam 9 milyon dolar kaybetti. Bu büyük zararın ardından yeni çözümler aranarak tuzaklar, sirenler, propan topları ve ışık sistemleri bile denendi ama tüm bu girişimler de başarısız oldu. İçlerinden bir çiftçi ise diğerlerinden çok daha farklı bir yöntem seçti ve bir eşek satın aldı. Bu sıradan eşek bile tüm bu ekipmanlardan çok daha etkili sonuçlar verdi. Sonraki yıl ise Teksas'taki çiftliklerde 1800'den fazla eşek görev başındaydı. Ama bu nasıl oldu? Sonuçta eşekten bahsediyoruz. İnatçı, çok da zeki olmayan, çoban köpekleriyle bile kıyaslanamayacak bir hayvan. Evet, hepimiz böyle düşünüyor olabiliriz. Ama çiftlik sahipleri uzun zamandır eşeklerin sırrını biliyor. Köpeklerin akrabaları olan çakallara, tilkilere ve kurtlara karşı doğuştan gelen bir nefreti olduğunu biliyoruz. Ama eşekler bu yırtıcıların kökeniyle ilgilenmez. Çünkü eşeğin bakış açısı nettir ve onlar için önemli olan karşısındaki hayvanın ne olduğu değil, sürüsünü tehdit edip etmediği. Eğer bir tehlike sezerse önce yüksek sesle anırarak çiftçiyi uyarır, ardından saldırganı kovalar ve gerektiğinde ön ayaklarıyla çok güçlü tekmeler atabilirler. Evet, eşekler masum görünebilir ama onların bölgesine girmeye ya da korudukları sürüye yaklaşmaya kalkışan yırtıcılara eşeğin atacağı bir tekme hem tehlikeli hem de oldukça utanç verici olabilir. Yırtıcıların avlarının nasıl geçtiğini birbirlerine anlattıklarını bir düşünün. Ben bugün bir geyik yakaladım. Ben de bir tavşan. Beni bir eşek tekmeledi. Ortalama bir eşek, aynı bölgede otlayan yaklaşık 200 koyun ya da keçiyi koruyabilir. Elbette bu sayı, eşeğin ne kadar eğitimli olduğuyla alakalı. Evet, yanlış duymadınız. Eğitimli eşekler. Kulağa garip gelse de bu eşekler özel bir eğitim kampına alınıyor. Askeri bir kamp değil elbette ama burada sürü koruma yetenekleri geliştiriliyor. Ayrıca bu kamplarda sadece uzman insanlardan değil, sırf bu iş için geliştirilmiş ve sadece bu işe yatkın olan özel eşeklerden de eğitim alıyorlar. Yani süper eşeklerden. Bu süper eşekler nasıl mı ortaya çıkıyor? Tabii ki genetik seçilim sayesinde. Ve karşınızda Winnie the Pooh'daki hüzünlü Eeyore değil, adeta bir eşek Rambo var. Tüm bunların yanı sıra dişi eşekler sürü koruma konusunda erkeklere göre çok daha başarılıdır. Çünkü erkek eşekler bazen gereksiz yere agresifleşip yeni doğmuş bir kuzuyu bile yabancı sanarak saldırabiliyorlar. Peki eşekleri bu kadar özel yapan şey ne? Eşeklerin mükemmel bir görüşü ve işitmesi, yüksek ses çıkarma yetenekleri, hızları, güçlü tekmeleri, keskin dişleri ve soğukkanlı bir yapıları var. Yani eşeklerde yok. Bir tehlike sezdiğinde önce durumu değerlendirir. Gerekirse tek bir anırmayla bile yırtıcıyı kaçırabilirler. Yani tek bir yırtıcı, eşeğin koruduğu bir sürüye saldırırsa hiç şansı yok demektir. Ama bir grup yırtıcı saldırırsa, bir grup eşeğe karşı mı? Tabii ki bunun efsanevi bir savaş olmasını beklemeyin. Çünkü eşekler birebir çatışmalarda çok daha başarılıdır. Aslında eşeklerin sadece çiftliklerde değil,
Savaş alanlarında bile kahramanlık yaptığı gerçeği gerçekten de inanılmaz. Birinci Dünya Savaşı'nda bir eşek sahibine yardım ederek yaralı askerleri cepheden taşımış ve 300'den fazla hayat kurtarmış. Bunun karşılığında madalya bile almış. Bu oldukça havalı. Belki de cesaret DNA'larında var. Eşekler de atlar ve zebralar gibi atgiller ailesinin bir üyesidir. Bu türlerin evrimsel olarak açık alanlarda koşmaya adapte oldukları ve bu yüzden uzun bacaklara sahip oldukları düşünülse de beraberinde atlar iyi ve güçlü vücutlara, zebralar ise kamuflaj için çizgilere de sahip olmuşlar. Eşeklerse inatçılıkla yetinmiş. Ya da biz öyle sanıyoruz. Aslında bu inatçılık gelişmiş bir hayatta kalma içgüdüsü. Yani eşekler İnsanlara diğer evcil hayvanlar kadar bağlı değiller. Eğer bir işi tehlikeli bulurlarsa asla yapmazlar. Ve düşünün, eşekler en az 5000 yıldır evcilleştirilmiş durumda. Ancak eşekler her zaman koruma olarak kullanılamaz. Çünkü yalnızca düz ve açık araziler için çok başarılılar. Eğer araziniz engebeli ve yoğun çalılıklarla doluysa yırtıcılar kolaylıkla gizlenebileceğinden eşekler yetersiz kalabilir. Böyle durumlarda en sık kullanılan yöntemse çoban köpekleridir. Çoban köpekleri yüzyıllar boyunca eğitilmiş ve içgüdüleri oldukça gelişmiştir. Sürüyü avcılardan ve yabancılardan koruyarak sürüdeki hayvanları yönlendirir ve kaybolanları sürüye geri getirebilirler. Öyle ki bazı köpek türleri doğuştan bile bu becerilere sahiptir. Peki ama köpekler bu kadar başarılıyken neden hala eşekler kullanılıyor diye düşünebilirsiniz. Aslında eşeklerin avantajları çok daha fazla. Ortalama bir eşek köpekten çok daha uzun ömürlüdür. Hatta bazıları 60 yıla kadar yaşayabilir. Kaçmaları zordur ve bakımları çok daha ucuzdur. Üstelik sürüyle birlikte aynı otla beslenirler. Ama bir çoban köpeğinin veteriner masrafı, aşıları ve maması derken maliyet oldukça yükselir. Yani köpekler harika olabilir ama bütçe söz konusu olduğunda eşekler çok daha mantıklıdır. Aslında hikayenin en ilginç kısmı da burada başlıyor. Çünkü eşekler sandığınızdan çok daha zekiler. Dürüst olmak gerekirse buna inanmak pek de kolay değil. Sonuçta onları her zaman inatçı ve biraz da şapşal olarak tanımladık. Ama bilim insanları eşeklerin mükemmel bir hafızaya ve inanılmaz öğrenme becerilerine sahip olduklarından emin. 2013'te yapılan bir araştırmaya göre ise eşeklerin köpekler ve yunuslar kadar hızlı öğrenebildiği ve problem çözebildiği yapılan deneylerle net bir şekilde ispatlanmış. Hatta Texas Üniversitesi'nde görevli olan Nora Matthews, eşeklerin atlardan çok daha zeki olduğunu açıkça söylüyor. Yani 20 yıldır eşeklerle çalışan ve onları inceleyen biri böyle söylüyorsa tartışmaya bile gerek yok. Tabii ki büyük zeka beraberinde kurnazlığı da getirir. Evet, eşeklerin kaçması pek olası değil ama eğer isterse basit kapılar ve birkaç cıvata onu durdurmaya da yetmeyecektir. 2018 yılında Kaliforniya'da bir eşek tarafından yönetilen koyun ve keçi sürüsü gece sokaklarda yürüyüşe çıkmış. Aslında ahırları kapalıymış ama biri kapıyı açmayı başarmış ve kapıyı açanı tahmin etmek pek de zor olmamalı. Polis kaçakları yakalayarak geri getirmeye çalışsa da eşek eşekliğini yaparak direniyor ve hareket etmiyor. Neyse ki olay yerine getirilen sahibinin de yardımıyla hayvanlar ahıra geri döndürülüyor. Görünen o ki eşekler yalnızca yük taşımakla görevli olan sıradan hayvanlar değil. Onlar bir çocuğun en sevdiği hikayede dost, savaşta yoldaş, çiftliklerde gözcü ve belki de sandığımızdan çok daha fazlası. Yıllarca bizlere komik görünen bu sessiz kahramanlar bugün hem cesaretiyle hem de zekasıyla hak ettiği saygıyı geri kazanmalı. Sizce de artık onları yalnızca inatçı değil, aynı zamanda kararlı, zeki ve mücadeleci olarak tanımlamanın zamanı gelmedi mi? Siz de bu büyüleyici canlılar hakkındaki düşüncelerinizi yorumlara yazabilir. Videoyu beğenerek ve kanala abone olarak daha birçok hayvan için içerik hazırlamamızda bize destek olabilirsiniz. Bir başka bölümde doğamızı eşsiz kılan bir başka canlıyla görüşmek üzere.